Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Önceki videolarımı izlemişseniz Bitcoin dahil tüm kripto paraların daha evrende bir kum tanesi kadar büyük olduğunu ve alması gereken, yürümesi, büyümesi gereken upuzun bir yolu olduğunu duymuşsunuzdur. İşte dostlar, bugün sizinle bir yolculuğa çıkacağız. Geleceğe yönelik altı dolu analizlerle, yalan yok, biraz da böyle bir umut depolayacağız, moral depolayacağız. Çünkü buna hakkımız var abi. Çünkü bunu sonuna kadar hak ettik ve 10 maddede, bakın 10 maddede şu an dünyada gezen o büyük para var ya, işte o para nerede? Ve o büyük para ne zaman ve neden Bitcoin'e ve altcoin'lere gelebilir? Ve tabii ki de hangi altcoin'lere gelebilir? Daha da önemlisi, gelirken bizler, bakın bizler kripto para yatırımcıları neler yapmalı? Başta Bitcoin'de olmak üzere bu ani ve sert yükselişlere nasıl hazır olmalıyız? İşte koltuklarınıza kurulun, bu sorulara şimdi cevap bulmaya çalışacağız. Ve dostlar, piyasa fiyatı da 500-550 lira olan Ledger çekilişine katılmak içinse biliyorsunuz yapmanız gereken 4 tane minik şey var. Birincisi, kanalıma hemen abone olmak. İkincisi, abone ol butonunun yanında o küçücük bir zil butonu var ya, ona dokunmak. Videolarımı beğenmek ve dördüncüsü de tabii ki de elbette bol bol yorumlar yazmak. Hiç zaman kaybetmeden ama yatırım tavsiyesi de asla katiyen vermeden bam bam olaya giriyoruz. Bu 10 maddeye geçmeden önce Bitcoin'i altı dolu şekilde savunabilecek yeni verilerle karşınıza geldim. Lütfen çok dikkatli dinleyin dostlar. Bitcoin'in 2017 yılındaki o sert yükselişini tamamen balon olarak tanımlayanlara da kısmen katılmakla birlikte bunun Apple gibi, işte Facebook gibi, Google gibi şirketlerin hisse senetlerinde dahi gayet olağan bir durum olduğunu söylemek ve karşınıza darararam çat diye şu grafiği getirmek istiyorum önce. Bakın bu konuda çok önemli, çünkü nasıl ki Bitcoin sert yükseliş ve düşüşler yaşıyorsa aynı şey kendi dengesi, kendi simetrisi içerisinde hisse senetleri de yaşıyor. Bakın mesela Chicago merkezli, Amerika merkezli CBOE adındaki bir şirket var ki zaten bu şirketin adını çoğunuz Aralık 2017'de Bitcoin'de vadeli işlemleri açan ilk şirket olarak duymuşsunuzdur. Bu şirket, bakın bu şirket uzun zamandır Volatility Index dediğimiz piyasadaki bu yükseliş ve düşüşlere yönelik bir korku endeksi yayınlıyor. Ve bu endeksin TradingView'de analizleri yapılıyor. Hatta TradingView'deki Türkçe tanımı da şöyle: sıklıkla korku endeksi olarak anılan VIX, gelecek 30 günlük periyottaki hisse senedi piyasası volatilitesindeki piyasa beklentisini gösterir. Volatilite de bu arada ne demek? Aşırı yükseliş ve düşüşler demek. Yani bu ne kadar çok olursa, bu ne kadar sert olursa işte bizdeki yatırımcıdaki psikolojide ne olur? İşte eyvah çok düştü, kaybettim, veya eyvah ya çok yükseldi, lanet olsun Bitcoin'i alamadan kaçırdık. İşte bu korkuları, pişmanlığı volatil piyasa artırıyor. Ya bunları zaten hepimiz yaşamışızdır dostlar, değil mi? Öyle diyeyim yani, ben bunları söyleyince eminim herkesin kafada bir şeyler canlanıyordur. Ve işte görüyorsunuz dostlar, bakın görüyorsunuz hisse senedi piyasası da nasıl da korkuya kapılmış. Volatil gelmiş abi. İşte ben burada şunu söylemek istiyorum. Yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi abi. Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Hani Bitcoin çok balondu. Hani inişli çıkışlıydı. Hani sen kendin de yaşıyorsun abi bunları. Kendi kapalı dünyanda sen bunları çok güzel yaşıyorsun. Bu arada bu volatilite endeksiyle ilgili başka araştırmalar da yapıyorum dostlar. Bir şeyler yakalarsam sizlerle paylaşacağım. Takip etmeye devam edin. Şimdi dostlarım, başta dediğim gibi bakın tüm dünya sahnesinde ortada çok büyük bir para var. Başta hani konuştuk ya. Bakalım bu paranın şu an ne kadarı neredeymiş? Rakamlara çok takılmayın. 3 aşağı 5 yukarı oynar zaten, ama siz lütfen sıralamayı çok dikkatli dinleyin. Bütün dünyadaki toplam para 86 trilyon dolar. Küçükten büyüğe doğru bunu sıralarsak en sonda 10. maddede Microsoft'un kurucusu Bill Gates var. Serveti 90 milyar dolar. 9. sırada ne var? Bizim bebek Bitcoin var. 112 milyar dolar. Tabii şu an o biraz daha artmıştır. Bu arada Bitcoin'in nasıl yıkıcı etkiyle gelmiş olduğunu bile bu listeye girmesinden anlayabilirsiniz. Bu listedeki en yeni şey Bitcoin. Ya son 10 senede ne teknolojiler geldi, ne şirketler geldi ortaya çıktı. Kimileri tutmadı, çöp oldu, kimileri tuttu ama bu listeye dahi giremedi. Yani mesela Uber nerede? Ya Airbnb nerede? Yoklar abi. Bu listeye girebilecek kadar büyük değiller. Tamam, biraz disruptive noktaları var. Bu iki şirketin disruptive. Onu da açıklayacağım. Merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Hepsini çok basit şekilde anlatacağım size. Siz sadece izlemeye devam edin. 8. sırada Amazon'un CEO'su Jeff Bezos var ve
112 milyar dolarlık serveti var. 7. sırada da tüm kripto paralar var. Yani hepsini alın abi. Bütün kripto paraları alın, tamam mı? Hiçbirini ayırt etmeyin. Alın, üst üste koyun abi. Tak 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 koyun geçin ve onların hepsi ancak bütün dünyadaki toplam paranın sadece 7. büyük parası olabiliyor. Ama böyle dediğime de bakmayın zaten. Başlangıç için bu süper bir şey. Bu harika bir şey. Zaten bu listede son sırada olabilmek bile muhteşem bir başarı. Ama işte bu değeri oluşturan hangi kripto paralar, sonuçta hepsi aynı değil mi? Ve hangileri geleceğe yönelik kalabilecek, gelecekte var olabilecek, hangilerini elimizde tutmalıyız? Bunları da zaten bu videonun devamında konuşacağız. Mutlaka izlemeye devam edin diyerek geldik 6. sıraya. 6.da ne var? Amazon var dostlar. 970 milyar dolar servetiyle ve yavaş yavaş büyüklere doğru geliyoruz. Geldik 5. sıraya. Tüm dünyadaki paranın 86'da birini alan şirket Apple dostlar. Evet, Apple 1 trilyon dolar servetle 5. sırada. 4. sıradaysa Amerikan Merkez Bankası'nın işte canı istediğinde bastığı, canı istediğinde de kazana atarak, mübalağa yapıyorum, kazana atarak çil milyon dolarları yaktığı ve bildiğimiz canlı dolar geliyor dostlar. Evet, 1,5 trilyon dolarla bu listede 4. sırada. Ya bu listeye baktığın zaman en fason şey belki de bu olabilir. Tamam, arkasında Amerikan hükümeti var ama ne zaman ne kadar basılacağı çok belirsiz bir şey. Altın gibi bir karşılığı da yok zaten 1970'li yıllardan beri. 3. sırada da altın var dostlar. Altının piyasa değeri var 7,8 trilyon dolar. Altınla ilgili bu arada ayrı bir parantez açacağız ve 2. sıraya geçelim. Tüm dünyada elle tutulan, gözle görülen, kaydı olmayan ama sadece fiziksel para var dostlar. Bunun da değeri 34,4 trilyon dolar ve geldik listenin bir numarasına. Top 10 yaptık bugün sizinle. 1. sırada tüm toplam para var dostlar. Yani bankada dijital rakamdan ibaret olandan Bitcoin'e yatırılmış veya gidilmiş Apple hissesi satın alınmış tüm her şey, bütün paralar, bütün dünyanın mal varlığı şu an topladığımız zaman 86,5 trilyon dolar yapıyor ama dediğim gibi bu rakamlar sürekli değişebiliyor. Fakat listedeki sıralama o kadar hızlı değişmiyor. Bunu da not almakta fayda var. Bu arada bir başka fason nokta daha var bu listede. Market cap konusu, yani piyasa değeri konusu. Biz genelde şu yanlışa çok düşüyoruz abi. Bir şeyin market cap, yani piyasa değeri mesela 100 milyar dolar deyince bütün oraya yatırılan paranın löp diye 100 milyar dolar olduğunu düşünüveriyoruz. Bunu sanıveriyoruz ama iş hiç öyle değil. Ben gidip mesela 10 sene önce 300 liraya bir tane tam altın aldım diyelim, tamam mı? Altın bu 10 senede yükseldi. İşte benim altınım 300 liralık altınım oldu size 1000 liralık altın. Altının piyasa değeri de haliyle yükseldi ve ben o altını 1000 liradan, yani güncel kurdan ne yaparım? Gidip kuyumcuda satabilirim değil mi? Fakat herkes satmaya çalışırsa ne olur? Düşer de düşer. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben içeriye 300 TL soktum bu örneğe göre. Gidip 1000 TL olarak şu an bozdurabilirim. Fakat ben gerçekte 300 TL'lik bir değer soktum oraya. Benim 300 TL'mi 1000 TL olarak değerlendirmemelisiniz dostlar. Yoksa bir fason bir tablo oluşabiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bitcoin'de ve altcoin'lerde de böyle. Bitcoin'in piyasa değeri şu an 178 milyar dolar ama 3000 dolar alan adam o içeriye 9800 dolar yatırmış olmuyor. Yani bunu böyle değerlendirirseniz fason bir noktası çıkıyor. Dolayısıyla piyasa değeri konusu biraz daha böyle bir kofti bir durum aslında. Şimdi çok uzatmadan deminki altın ve Bitcoin meselesine gelmek istiyorum. Bakın, altının piyasa değeri 7,8 trilyon dolar dedik ya. Bir elimize bu veriyi koyduk. İşte burada duruyor. Altında para var. Unutmayın, 7,8 trilyon dolar burada duruyor. Diğer elimizde de Bitcoin var. Bitcoin'i koyduk. Dijital çağın yeni nesil altın dedik ama Bitcoin altının 7'de biri bile değil maalesef şu an. Eğer bakın zaman geçtikçe Bitcoin altının pasta payından %10 bile çalsa, ya ultra performansa falan gerek yok. Bitcoin'in bir şey yapmasına da gerek yok. Ortada dursun abi. Fiyatı çok düşüp silinip gitmesin, tamam mı? Benim tek istediğim bu. Çünkü zaman geçtikçe insanlar güvenebilirler. Zaman geçtikçe şu an mesela ne oluyor? Bitcoin dediğiniz zaman insanların kafalarda ne uyanıyor? Diyorlar ki ha şu işte 2017 yılında bir anda fırlayıp sonra sönen şey değil mi ya falan diyorlar. Ama mesela bir 20 sene sonra ne olacak? Allah Allah ya, 20 senedir var. Demek ki bu dijital altında diyorlar artık. Yani alalım bari herhalde, baksanıza 20 senedir duruyor. Demek ki iyi bir şey bu falan. Bu kafaya girebilirler dostlar. İşte bu kafayla %10 çalsa, tabii ki ben biraz daha basitleştirerek, karikatürize ederek herkese anlatabilmek için anlatıyorum ama tabii ki bunun işte Wall Street tarafı var, bilmem ne tarafı var, psikolojik tarafı da var ama yani %10 çalsa gerçekten çok başka noktalara gelebiliriz. Çünkü %10
milyonluk piyasa değeri Bitcoin'e geldiği zaman 780 milyar dolar para yapıyor. Bitcoin'in şu an piyasa değeri ne? 178 milyar dolar ya. Kaç kat yükseliş demek bu? Ben şöyle bir hesap ettim. 4.3 kat yükseliş anlamına geliyor. Kabaca hesaplıyoruz ama şu an devam edelim. 4.3 ile çarptığımızda 42 bin dolar para yapıyor bize. Bunlar tabii senaryolar ama olabilme ihtimali de çok yüksek olan senaryolar ve videoyu açarken söylediğimiz konuya da gelmek istiyorum. Eğer böyle bir yola girersek erken yatırımcılar olarak bizler ne yapmalıyız? Bir kere şunu söyleyeyim. Doğru hareket edersek Bitcoin ile kripto paralarla bundan 10 sene sonra işte 2030 yılında, 2040 yılında eğer yaşarsak ve o zamanlara kalırsa o zamanlarda tanışacak insanlardan şu an çok daha şanslı olacağız. Aynen altında şu an değil 50 sene önce, 60 sene önce tanışmış insanların şu andakine göre daha şanslı olduğu gibi. Ama tabii yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Fakat yapmamız gereken sanırım riske edilebilecek bir para miktarıyla, yani kaybetsek bile üzülmeyeceğimiz bir miktarla, en azından yeni başlayanlar için alıp beklemek. Uzun vadede yükselmesini beklemek, aynen altında olduğu gibi. Şu an Bitcoin dahil tüm kripto paraların erken aşamasında olması nedeniyle de kendisini %100 kanıtlamadığını kabul ederek bu çerçeve içerisinde az riskli ve çok riskli diye belki 2 sepet yapıp yatırım yapmak lazım dostlar. Eğer tabii ki de yatırım yapmak istiyorsak. Az riskliye neleri koyabiliriz? Hangi coinleri koyabiliriz dersek başta söylediğimiz konuya gelelim. Bitcoin'i ve ilk 15 coin'den şimdilik işe yarar gibi görünen Cardano gibi, Stellar gibi, BNB gibi veya Ethereum gibi coinlerden atıp çok riskliye de, çok riskli sepete de, ikinci sepetimizde de ilk 100 coin'den, ama önceliği de ilk 20, ilk 30'a vermek şartıyla buralardan mesela Algorand olur, Link olur, Waves olur, Engine olur. Bu tarz böyle riski çok, para kaybetme riski çok ama gelecekte vadeden altcoin'lerden seçilebilir ve ikinci sepete atılabilir. Ha bir de unutuyordum, çok önemli, bakın bu nokta çok önemli. Seçeceğiniz coinlerin disruptive, yani mevcut teknolojileri, şirketleri yıkıcı etkisi olup olmadığına bakın abi. Disruptive olmalılar. Teknolojide Apple'dır, Google'dır, büyük şirketler zaten köşeleri çoktan kaptı ya. 10 yıl oluyor, 20 yıl oluyor bu köşe başları kapılalı. Şuraya geleceğim. Onları, yani bu Google, Microsoft, Facebook falan filan, onları yerinden anca, bakın disruptive dediğimiz yıkıcı, kendinden önceki teknolojileri, şirketleri yıkıp geçen, ezip böyle dozer gibi parçalayıp geçen bir şirket bir proje zorlayabilir abi. Alaşağı edebilir. Altcoin'lere uzun vadeli yatırım yaparken de dostlar şunu söyleyeyim. Talepkar olun. Ne olur talepkar olun. Uzun vadeli için söylüyorum. Siz bir coin alırken aslında o şirkete yatırım yaptığınızı unutmayın. Bunu unutmayın ve o şirketin bu yatırıma değer olup olmadığında ne olur size yalvarıyorum sorgulayın. Bitcoin gibi disruptive, yani yıkıcı bir fikirle mi geliyor? Yıkıcı bir teknolojiye sahip mi? Bunlara bakın. Bu filtreler, bu sorgulamalar bu arada uzun vadeli hayatta kalabilecek altcoin'leri seçerken geçerli. Yani ben işte ya kanka ben işte böyle kısa vadeli gireceğim, vurkaç yapacağım derseniz o zaman tabii ne yapmanız gerektiğini bir önceki videoda yatırım tavsiyesi vermeden anlattım. Bir önceki videoyu da mutlaka ve mutlaka izleyin dostlar. O da başka bir kafa çünkü. Burada çoluğumuza çocuğumuza bırakabileceğimiz kıymetli ve uzun vadede hayatta kalabilecek coinleri seçme kriterlerinden bahsediyorum. Ve dostlar, doyurucu bilgiler vermeye çalıştım. Kanalıma abone olup zile dokunmayı ve videolarımı beğenip yorumlar yazmayı unutmayın. Telegram kanalıma ve grubuma da mutlaka gelin. Herkesi bekliyorum. Gelin, aşağıdaki linkte var. Üye olun, oradan sohbet edelim, muhabbet edelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bam bam.